Herkese merhaba. Ben Ahmet Kuzubaşlı. Udemy'de Staff Data Scientist olarak çalışıyorum. San Francisco ofisindeyim. Bugün sizlere LLM tabanlı arama ve tavsiye sistemlerinden bahsediyor olacağım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe kullanabilirim. Lütfen bu durumu mazur görün. İsterseniz hızlıca başlayalım. Biliyorum günün son konuşması olacak bu. O yüzden sizi çok da fazla tutmak da istemiyorum. Sadece LLM'lerin arama ve tavsiye sistemlerinde nasıl kullanımları var, bu alanı nasıl değiştirecek, size böyle bundan bir tattırmak istedim. Çok fazla teknik detaya da girmeyeceğim. Çok fazla doyurucu olmaya çalışmayacağım. Biliyorum günün son seansı ve kısa tutmaya çalışacağım. Her ne kadar sağ olsunlar 45 dakika vermiş olsalar da ben 15-20 dakika gibi bir sürede bitirmeyi planlıyorum. Yine son seans olduğu için ve online olduğu için şimdilik soruları bugün alamıyor olacağım ama her zaman sorularınızı bana sosyal medyadan e-mail ile iletebilirsiniz. Çok kolay. Ahmet Kuzubaşlı @gmail ya da bütün sosyal medyada zaten bu isimle varım. E, Ajandaya bakacak olursak kısa bir giriş yapacağım. Landscape'den bahsedeceğim. Sonra LLM'lere giriş yapmayacağım. Çünkü günün son seansı muhtemelen birçok kez bu LLM'lere giriş yapılmış olacak. Ben daha çok arama ve tavsiye sistemleri üzerine odaklanıyor olacağım. Yine ne gibi sıkıntılar var, ne gibi limitler var onlardan bahsediyor olacağım. Future trendlerden biraz bahsediyor olacağım. Ama bunlar tabii ki sürekli güncellenmesi gereken konular, güncellenmesi gereken alanlar. Ben şu an size konuşuyorken bu hafta içerisinde yeni bir paper yayınlanmış olabilir. Yeni bir blog yazısı yayınlanmış olabilir. O yüzden şimdiden bu sunumun aslında out of date olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bugün search ve recommendation sistemlerinden bahsediyor olacağım. Birçok ürün buna dayalı hizmet sunuyor. Birçok firma buna dayalı hizmet sunuyor. Birçok firmanın asıl çıkış amacı, business model'ı tamamen recommendations üzerine dayanıyor, biliyorsunuz bu şirketleri. Yine bahsettiğim gibi bugün asıl konuşmamın sebebi size biraz olsun tattırmak olacak. LLM ve arama motorları nasıl çalışıyor ama özellikle arama ve recommendation systems nasıl çalışabilir? Arama biraz daha zaten eminim duydunuz yani bu alana olan dramatik etkisini zaten bildiğinizi tahmin ediyorum. Ve yine konuşmama kendimi tanıtarak başlıyor olacağım. Şimdi ODTÜ mezunuyum. Yine ODTÜ'de bilgisayar mühendisliğinde Deep Learning üzerine bir başladığım ama bitirmediğim bir doktoram var. Maalesef bırakmak zorunda kaldım Amerika'ya taşınınca. Mezun olur olmaz ODTÜ'de araştırma asistanı olarak çalıştım. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. 3-4 yıl çok da güzel gitti. Daha sonra bu şirketteki hisselerimi ortaklarıma satıp bir çıkış yaptım. Tek başıma devam ettiğim danışmanlık yolculuğum oldu. Tayye ve başka diğer platformlarda özellikle AI üzerine, data science üzerine consultancy, danışmanlık verdiğim oldu. 5 yıldır da çok uzun bir süre bence Udemy'de data scientist olarak çalışıyorum. Önce Türkiye ofisindeydim. Son 2 yıldır da Amerika'daki San Francisco ofisindeyim. Bir de diğer yandan işte TRT Radyo 1'de 2015'ten beri sunduğum, konuk olduğum radyo programları oluyor. Teknolojiyle ilgili, AI ile ilgili, özellikle de yapay zeka ile ilgili toplum bilincinin artırılması, veri bilim üzerine kariyer yolculuğu gibi konularda sık sık programlara katılmaya çalışıyorum. Twitter, X, LinkedIn, Instagram hepsi Ahmet Kuzubaşlı. Beni bulmak çok kolay. Sorularınız için danışmak istediğiniz bir konu olursa ya da Amerika'ya gelirsiniz ve kahve içmek isterseniz. Şimdi landscape'e baktığımız zaman yani artık ayrılmaz bir parçası oldu. Biz bunlara data products diyoruz aslında. İşte search ve arama sistemleri. Ben de Udemy'de önce search üzerine 3 yıl, şimdi recommendations üzerine 2 yıldır çalışıyorum. Yani işte Netflix, Spotify, Amazon gibi büyük mega şirketlerin aslında gelir modelleri çok ciddi biçimde etkileyen bir yer. Trafik %30, %40 civarlarında search'ten, %20, %30 civarlarında da recommendation sistemlerinden geliyor. Yani o yüzden burada yapacağınız en ufak bir değişiklik, %1'lik bir improvement bile e, milyonlarca kullanıcı tarafından, hatta bazı durumlarda milyarlarca kullanıcı tarafından görüldüğü için çok ciddi revenue'ya katkıda bulunuyor. Çok ciddi
kazançlar getiriyor size. Bunu bizzat tecrübe ettiğim için söyleyebilirim. Çünkü e, gerçekten bize ne aradığımızı çok iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde getirmesi, diğer yandan bize hiç arama gereği bırakmadan ne istediğimizi tahmin edip iyi bir model ile bize seçenekler sunabilmesi, sanıyorum bu işte 2000'ler sonrasındaki online tecrübenin, online experience'ın gelişmesiyle oldu. Yani kısaca böyle özetleyebilirim. Teknik detaylara çok fazla girmek istemedim. Sadece şu an söylemek istediğim şey arama ve tavsiye sistemleri olmazsa olmaz. Daha ilk günden başlanması gereken sistemler. Şimdi LLM Search uygulamaları üzerine biraz konuşalım. Her ne kadar eminim ZEO yeterli miktarda bugün bilgi sağlamış olduğunu tahmin etsem de. Şimdi ilk önemli şeyi zaten query understanding dediğimiz, benim de bayağı bir ter döktüğüm bunda kendi şirketimde, kullanıcının query'sini anlayıp gerektiği zaman expand edip gerektiği zaman narrow down yapıp daha accurate, daha doğru sonuçları daha üst sıralarda gösterebilmesi. Bu konuyla ilgili işte OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın bir lafı var. Aslında hani diyor ki bu artık bir fact database'den bir şey çekmek için kullanılan bir şey değil. Search sistemleri. Artık gerçekten bir reasoning engine, yani bir soru sorduğunda ona bir cevap veren ve bu cevabı kendisi üreten aslında. Retrieval augmented systems diyeceğimiz şeyler. Bu kavramla daha çok sık karşılaşırız diye tahmin ediyorum. Retrieval augmented generation, yani sonucu bulduğu gibi vermiyor. Tam tersi kendi bilgisini de üzerine ekleyip sonuç o şekilde, nihai sonucu o şekilde oluşturuyor. Ya o kadar çok uygulaması var ki işte hani text match'ten semantic understanding'e kaydığımız, doğal dili anladığımız, işte ambiguity problemini çözdüğümüz, işte klasik örnek dog toy, toy dog, oyuncak köpek mi istiyor yoksa köpek oyuncağı mı istiyor gibi problemleri LLM'ler ile çözmek çok mümkün. Tabii ki bunun getirdiği bazı sıkıntılar da var. Onlardan da ilerleyen dönemlerde bahsederiz. İlerleyen slaytlarda. Ama sonuç olarak search sistemlerindeki bu iyileşmelerin e, kullanıcı tecrübesini, ciddi miktarda kullanıcı deneyimini etkilemesini bekliyoruz. Çünkü insanlar bir şey aradıklarında bunu her zaman iyi bir şekilde ifade edemiyorlar. İlk başta initial search dediğimiz, böyle birkaç tane search atıp birkaç tane query atıp ne araması gerektiğini öğrenip sonra o asıl query'yi getiriyor. İşte bu da ortalama search sayısını artırıyor. Halbuki insanların bodoslama yazabilmesi lazım. Yani bodoslama yazıp sonucu çok ciddi bir şekilde alabilmesi lazım. Bunun yanı sıra işte in-video search, in-context search dediğimiz olaylar var. Yani hani eminim denk gelmişsinizdir. Yani siz o videoyu değil, aslında o videodaki belli bir saniyeyi arıyorsunuz, belli bir anı arıyorsunuz. Onu size bulup getirebiliyor bazı durumlarda. Bu bir süredir üzerine denenen şeyler. Ama LLM'lerle birlikte asıl bu semantic search'ün daha natural language query'lerine doğru kaydığı, daha böyle chat tabanlı bir arama sistemi hani tahmin ediyoruz. Ve bunun üzerine de çok ciddi işte product discovery'nin gelişmesini bekliyoruz. Ee, Ve bu beraberinde birçok problemi getiriyor. Yani normalde sizin text match gibi sistemlerde e, bir data set oluşturup bir performans benchmark'ı yapabilmeniz daha mümkün. Yine kolay demiyorum ama yine mümkün. Ama işin içine LLM'ler girdiği zaman, özellikle de sonuç augment edildiğinde, bunu değerlendirmek çok zor. Aynı problem summarization probleminde de var. Yani hani e, hatta bununla ilgili çok ciddi tartışmalar devam ediyor. Bazı kişilerin mesela human performance'ı geçtiği söyleniyor ya, LLM'ler mesela. O human performance'ın aslında doğru kişilerden seçilmediğine dair tartışmalar bir yandan devam ediyor. Gerçekten benchmark yapabilmek kolay bir iş değil. Diğer tarafta yani örneklerini görmeye başlıyoruz. İşte hani LLM tabanlı sistemlerin. LLM tabanlı sistemlerin en büyük hani öndeki problem şu anda ben hani fiyat olarak görüyorum. Her query'de LLM'e sorduğunuz zaman, eğer kendi LLM sisteminiz yoksa gerçekten maliyetli olmaya başlıyor ve e, hem zaman anlamında hem response time anlamında hem de gerçekten query başına ödediğiniz fiyat anlamında. Tabii bunlarla ilgili bir sürü workaround'lar var. İşte caching gibi. E, Biraz daha devam edelim. Bu konuyla ilgili aslında konuşabileceğim inanılmaz
çok daha fazla şey var yani hani e-commerce'deki uygulamaları farklı, streaming'deki uygulamaları farklı. Ee, Hani her alan, her vertical kendi problemleriyle karşılaşıyor, kendi çözümlerini buluyor. Böyle bir hani 15-20 dakikalık bir konuşmada bunların hepsinin detayına girmek mümkün değil ama eğer hani sohbet konuşmak isterseniz başka bir e, konuşma olur ya da başka bir proje olur tartışmak isterseniz ben hep buradayım. Devam edelim. Evet, recommendation'a gelelim. Şimdi recommendation ben buraya bunu gıcıklığına koydum biraz. Hani very traditional recommendation algorithms. Bu gördüğümüz collaborative filtering dediğimiz işte matrix factorization'a dayanan bir kullanıcı item, kullanıcı ürün matrixini approximate etmeye yarayan siz burada factorize ettiğinizde elinizde bir user vektörü ve bir ürün vektörü kalıyor ve siz daha önce birbiriyle karşılaşmamış, birbiri üzerine bir etki bırakmamış kullanıcı ve itemları ya da item gibi şeyleri vektörize edebildiğiniz için bunların birbirine olan etkisini hesaplayabiliyorsunuz. Çok da güzel çalışıyor, çok da iyi çalışıyor. Tabii ki eğer yeterince kullanıcınız ve yeterince e, ürününüz varsa. Çalışmadığı noktalar neler? Çok temel. Eğer yeni bir kullanıcı geldiyse, siz çok hızlı büyüyen bir platformsanız ya da çok hızlı content ekleniyorsa, yani işte Medium gibi, Medium.com gibi ya da işte YouTube gibi ya da TikTok gibi mesela çok hızlı content ekleniyorsa bu content'i sadece daha önceki geçmiş interaction'lara bakarak e, recommend etmek çok kolay bir iş değil. Buna da işte cold start problemi deniyor zaten. Tam bu noktada da kontekste ihtiyacımız oluyor. Yani bu kullanıcı kimdir? E, Ne istiyor olabilir? Sadece daha önceki aksiyonları değil, demografik bilgileri, işte taste'i, daha önceki seçimleri, diğer yanda yeni bir film çıktıysa, yeni bir yazı yayınlandıysa bu yazı neden bahsediyor? Yani kontekste ne var? Bunu anlamak tam olarak LLM'lerin üzerine oturduğu şey aslında. Bu noktada yani personalization en büyük şey. Yani hem doğru sonucu getirip yine bir search'teki gibi bir ranking problemi var. Ama asıl buradaki altını çizmemiz gereken kelime personalization. Yani kişiselleştirme. Bir sonuçlar geldi ama bu sonuçlar bana göre rank edildiğini benim bilmem lazım. Benim isteğime göre, benim kişisel zevkime göre bu sıralamanın yapıldığını çok iyi bilmem lazım. Eğer bu olursa ben aradığım ve istediğim sonucu ilk üçte bulurum. Diğer yanda hiç aklıma gelmeyen ama bana iyi bir tavsiye verdiğinde daha fazla platformda engage olurum ve hani retention'ım artar, sürem artar. E, Bu şekilde kişiselleştirmenin önemini zaten hani eminim biliyorsunuzdur. Yani ben vurgulamak istemiyorum. Personalization son 3-4 yılda çok ciddi karlar getirdi şirketlere. Diğer yandan yani in-video etkileşimlerin artması, işte hani mesela bizim şirket şey izin veriyor yani bizim platform e, bir ders izlerken not almanıza izin veriyor. Mesela o notların alınması, o notlar üzerinden başka şeylerin tavsiye edilmesi gibi hani şeyler mümkün, aksiyonlar mümkün. Yine YouTube'da benzer hani bookmark'ı edebildiğimiz durumlar var. Bu bookmark suggestion ayrı bir iş olabilir mesela. Bu yüzden yani kullanıcı deneyimini ve hani onun aldığı platformdan tatmini LLM'ler ile iyileştirmenin gerçekten şu anda böyle 9-10 minimum projesi var her şirkette. Bu 9-10 proje de böyle 100 küsur proje içinden seçilen hani 9-10 proje. Yani şu anda böyle bir şey olmuş akıyor durumda. Yani şu an product manager'lar hani ciddi ciddi ter döküyorlar yani bunları hangisini önce yapmamız gerekiyor diye. Diğer tarafta hani farklı endüstrilerde, farklı şirketlerde farklı recommendation engine'leri kullanmak hani mümkün. Bunların etkileri birbirine aynı olmuyor. Hani, yani mesela natural language feedback alabiliyorsanız sizler yani ben mesela videoyu izlerken durdurup bir öneride bulunabiliyorsam, bir ürünün sayfasında review bırakırken o bıraktığım review'un daha iyi anlaşılacağını, daha iyi kullanılacağını yani sadece böyle birden beşe kadar yıldız değil de kullanabiliyorsam. Diğer tarafta mesela benim hoşuma giden şey benim için review generate etmesi. Mesela giriyorsun bir restorana gittin. Restoranla ilgili beğendiğin şeyler oldu, beğenmediğin şeyler oldu. Ama öyle oturup da review yazasın gelmiyor. Bu durumda mesela senin için bir review generate etmesi senin tarzında benim hoşuma gidiyor yani. Ee, Birkaç tık sonrası.
Hani diğer yandan tabii ki böyle şeylerden uzaklaşmak mümkün. Yani böyle işte şu anki recommendation sistemleri hala bazı şirketlerde şeye dayanıyor, popülerizme dayanıyor. Yani popüler itemları sana gösteriyor. Ama belki sen hani senin popüler ürünlerle işin yok belki yani hani e, ve hani belki popüler kültüre çok da hani seven birisi değilsin. Bu durumda mesela senin tarzına gerçekten el elemler olmadan ulaşmak her zaman kolay olmuyor. İster istemez bir noktada popüler ürünler ön plana çıkmaya başlıyor. Ancak contextual recommendations dediğimiz bu içindeki şeyi, içeriği anlayıp, seni anlayıp ikisini birbirine match edebilen sistemler e, ön plana çıkıyor. Ama buna tabii ki bir anda hadi her şeyi bırakalım, LLM'lere yüklenelim gibi bir şey söz konusu değil açıkçası. Aynı Search'te olduğu gibi, Vector Database'de olduğu gibi Recommendations'da da arka tarafta böyle bir yine bir collaborative filtering olması, bir content based filtering olması. Çünkü hani multimillion user var, multimillion ürün var. Hepsini birbirine cross yapamazsın yani. Multimillion çarpı multimillion uçuyor gidiyor yani. O yüzden ilk başta senin böyle bir filtrelemen lazım ürünleri. Ondan sonra sorman lazım ben bu ürünlerden hangisini önereyim diye. Ee, Bu noktada da mesela recommendation'larla ilgili bir problemleri anladığınızı tahmin ediyorum. Yani hani buradaki en büyük problem zaten çok fazla kullanıcı, çok fazla ürün arasından seçmek. Böyle bodoslama, el eleme verebileceğiniz bir şey değil açıkçası. Yine hala eski yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Diğer yandan LLM'lerle ilgili genel problemlerden bahsedebiliriz. Yani bunları aşırı fazla girmek istemiyorum bugün için. Çünkü başka konuşmalarda da bahsedilmiştir. Etik ve hani gizlilik problemleri çok ciddi bir yükselmeye başladı. İşte mesela recommendation istemiyorum seçeneğinin olması gerekiyor. LLM aşırı iyi recommendation yaptığı zaman insanların platform olan güveni gerçekten azalıyor. Hani siz işte dinleniyor muyuz? Acaba biz dinliyor mu? Nasıl bu kadar iyi recommendation yapabiliyor? Yani işte arkadaşımla e, seyahat, araba konuştum. Akşam Instagram'da ilanını gördüm, reklamı çıktı önüme falan gibi mesela şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Hani paranoyak olmak takip edilmediğin anlamına gelmez ama hani bu kadar iyi recommendation'ların yapılması ve LLM'lerle personalize edildiğinde ve o recommendation'ın neden yapıldığı LLM'lerle açıklanabildiğinde gerçekten biraz şey olmaya başlıyor. Böyle korkutucu olmaya başlıyor. Belki o noktada recommendation sistemlerinde tekrar bir vurgu yapmak gerekiyor. Eski sistemler, traditional sistemler diyelim, şu anda recommendation'ın niye yapıldığını söylemiyor. Yani siz şu anda Netflix'e girdiğiniz zaman her satırda bir şey görüyorsunuz. Size bir fikir vermeye çalışıyor işte. Çünkü daha önce bunu izledin, o yüzden sana bunu öneriyorum diye. Ama böyle tam olarak da niye önerdiğini bilmiyorsun. Ama LLM'ler gerekli reasoning'i yapabilirse eğer, ki bazı durumlarda yapabiliyorlar. O durumda mesela evet ben sana bu Python kursunu önerdim. Çünkü sen data scientist olmak istiyorsun ileride. Bu Python kursunda sen Pandas kütüphanesini öğreneceksin. O yüzden işte bu kursu almalısın gibi yani ya da bu videoyu şu yüzden izlemelisin. Bu filmi bu yüzden senin için seçtik cevabını verebiliyor olması gerçekten güzel bir nokta. Hem de bu şeyi de azaltıyor, concern'ı de biraz azaltıyor. Diğer tarafta computational ve resource gerçekten büyük bir problem. Yani her sorguda, her kullanıcı için, her ürün için bunu tek tek sormak çok ciddi maliyetli. Her anlamda hani bunların yanı sıra tabii bir de e, kullanılan GPU'ların e, iklim iklim anlamında verdiği bir zarar bile hani söz konusu. Bu yüzden bunların çok ucuzlaması gerekiyor. Bu ucuzlama hem mali anlamda hem de computation hesaplama anlamında bir düşmesi gerekiyor. Diğer taraftan bizim hani bugün highlight etmemiz gereken şey e, yani fine tuning ve model selection olaylarının mesela daha aza iniyor olması. LLM'leri yani siz OpenAI'nin geliştirdiği bir AI'yi siz kendi sisteminizde LLM tabanlı kullanabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Hani bir LLM'i P5 var bu arada referansları ekledim. P5'da mesela kendin baştan sona eğitirken mesela şimdi yeni sistemler mesela LLM'i core olarak kullanıp LLM üzerine etrafına agentlar koyup o şekilde recommendation sistem yapıyor. Yani tutup da baştan sona bir recommendation için LLM eğitmiyorsun yani. O yüzden bu fine tuning etkisini de azaltıyor. Bu yüzden böyle e, model selection konusunda da bir iyileşme sağlıyor.
Ama diğer tarafta dediğim gibi bu konuyla ilgili en büyük problemlerden birisi benchmarking. Yani nasıl benchmark edeceksin? Özellikle personal şeyleri nasıl benchmark edeceksin? Yeni bir kullanıcı gelmiş. Ee, Sen ona önerilerde bulunmuşsun. Ancak o tıklayacak ki sen ondan geri bildirim alacaksın. Hani biz buna şey diyoruz, hani negatif sonuç elde etmek zor. Yani çünkü görüyor, gördüğü zaman tıklıyor ama sen ona hiç göstermediğin zaman olumlu mu olumsuz mu olacağını bilmiyorsun ürünler için ve hepsini de gösterme şansın yok. Yani bir kullanıcı milyonlarca ürün gösterme şansın yok. Gösterdiklerin üzerinden yürüyebiliyorsun. Yani o noktada bunların ölçülmesi, yani benchmark yapılması, evaluate edilmesi gerçekten hala şey problemler, böyle hala ciddi problemler. Ama bunların da workaround'ları var. Bunların da ilgili bazı assumption'lar yapıp bazı limitasyonlarla yine ürettiğiniz sistemi deneyebiliyorsunuz. En basitinden hiçbir şey yapamıyorsanız offline'da götürüp A/B teste girip mesela kullanıcıların yarısını bir algoritmaya, yarısını başka bir algoritmaya ya da modele verip e, business metriğiniz neyse e, A/B test yapabiliyorsunuz üzerinde. Biraz hani gelecekle ilgili konuşacak olursak mesela, hani bu noktada GPT-4 ve sonrasının hani konuşmamız gerekiyor. Bu noktada reasoning daha iyi ortaya çıktığı için ve yani factuality dediğimiz ya da hallucination'ların azalmasından kaynaklı daha iyi kullanabiliyorsun ya da daha product'ta olarak çıkarabiliyorsun. Yani 3,5 bile halüsinasyonları yüksek olduğu için mesela recommendation'da prod'da kullanırken, production'da, canlıda kullanırken dikkat etmen gereken şeyler. Çünkü 3,5'la ilgili problemler yaşandı biliyorsunuz. Bununla ilgili mesela bir yanlış recommendation yapıp bunu da yanlış bir factuality'ye dayandırdığı zaman sıkıntı oluyor. Diğer tarafta bu çok aktif bir araştırma alanı. Hani bugün o yüzden çok da fazla uzun tutmak istemedim. Çünkü bugün ne söylersem söyleyeyim önümüzdeki hafta çok daha iyisi ortaya çıkabilir. Ben sadece bugün böyle genel olarak bu alana olan etkisinden bahsetmek istedim. Buna dikkat çekmek istedim. Yani agentları, yani benim de gördüğüm, yani genel olarak LangChain'in olsun, Llama tarafında olsun üzerine geliştirilen şeyler agent olarak kullanma yönünde. Recommendation ve search sistemlerinde de LLM'e bir agent, yani LLM'i ortaya koyup etrafına böyle agentlar koyuyorsun. İşte SQL query'si atabilecek şekilde bir database'e bağlıyorsun. Ya da senin collaborative filtering sistemine bağlıyorsun ve ortada LLM gerekli sorguları, işte chain of thought olabilir, tree of thought olabilir. Ya da işte mesela dün okudum, ne diyordu? Self-evaluating diyor mesela, gibi böyle kendi düşüncesini tekrar gözden geçirdiği o hani düşünce sistemi, thought process diyelim yani bugün ona. O sistemler üzerine konulan böyle bir recommendation sistemleri oluşturulmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili açıkçası çok fazla Andrew böyle bir blog postu okuyamadım, bulamadım. Şu an herkes deniyor. Daha çok paperlar üzerinde görüyorum. İşte Amazon'un database'i üzerinde bunu çalıştırmış, o public dataset üzerinde ve bunu yayınlıyor. Ama hani şu an böyle Netflix'ten ya da hani Spotify'dan LLM tabanlı henüz böyle iyi bir blog yazısı okuyamadım açıkçası. Belki bu konuşmayı, bu tarz hani sunumları 3-4 ayda bir yapmak gerekiyordur Yiğit. Bu da hani belki to do olarak olabilir bize yani. QA session yazdım ama maalesef QA session yapamıyor olacağız bugün için. Yine de oraya bir tag bıraktım. Ahmet Pusubaşlı. Gmail, X, Twitter, LinkedIn, hani Instagram eğer kullanıyorsanız. Hepsinde hemen hemen varım. Hepsinde elimden geldiğince ulaşılabilir olmaya çalışıyorum. Ee, Benim için LLM'lerin hani recommendation'daki kullanımları bu şekilde. Yani bugün aktif olarak üzerine çalıştığım projeler, halka açık bir şirkete olduğumuz için herhangi bir şekilde bunlardan detaylı bir şekilde paylaşmam doğru olmadığı için ve yasal olmadığı için bugün e, o tabanda çok özel bir şeyler söyleyemedim, paylaşamadım sizinle. Ama genel olarak şirketlerin neler yapmaya çalıştığını az çok hani paylaşmak istedim. E, Daha fazla sorunuz olursa, paylaşmak istediğiniz öneri olursa, tavsiye ve şikayetleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Herkese launch partide bol bol eğlence diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol Ahmetciğim.